Dostum anlamıyorsun. Aşırı derecede paraya ihtiyacım var. Bundan bana ne? İşine gelince İslam halifesi olduğunu zırvalıyordun. Şimdi ne oldu? Lan o sembolik bir şeydi. Hem halifeysem ne olmuş? Dostum biz Müslümanlara yardımcı olman lazım. Boş versene. Seni aşağılık herif. Amerika sayesinde nefes alıyorsun. O olmazsa bir bok değilsin. Kapı orada dostum. Seni lanet olası düzenbaz. Ben de Selman dostum. Memnun oldum. Puşt! Baban dritolit. Yavşağa bak ya. Neymiş Amerika sayesinde nefes alıyormuşum. Ulan ben babadan hür doğdum. Kanımda bağımsızlık için canını vermiş dedemin molekülleri geziyor. Özgürlüğünü komodinin üstüne bıraktım canım. Sağ ol şekerim. Lakin sadece otel ve rezidanslarda görüşüyorum. Bu seferlik bir şey demiyorum sana. O zaman sen de bundan sonra fake fotoğraflar paylaşma. Anlaştık şekerim. This Saudi Arabia. Ya da aşırı derecede bir Türk milliyetçisiyseniz burası Suudi Amerika. Orta Doğu'nun en fırlama ve en tuhaf çocuğuna merhaba deyin sayın Kayalp izleyicilere. Çünkü birazdan oraya harika bir yolculuk yapacağız. Hayır. Bu harika video için evinizi arabanızı bana hibe edip intihar etmenize gerek yok dostlarım. Bir like atarak da sevginizi gösterebilirsiniz. Arap Yarımadası'nın devi Suudi Arabistan ya da Yusuf Kayalp kavramıyla Suudi Amerika günümüz dünyasında oldukça eleştirilen bir devlet yapısına ve politikasına sahiptir. Sadece bunlar değil. Aynı zamanda yönetimi elinde bulunduran Suud Hanedanı da nefret boyutuna varan bu eleştirilere maruz kalıyor ki devlet yapısını ve politikasını da direkt etkileyen unsur da Suud ailesinin ta kendisidir. Suud ailesi bugün dünyanın en zengin ailelerinden biridir. Şatafatlı yaşam biçimleri ve batı yanlısı tavır ve siyasi hareketleri onları dış dünyada keyfine düşkün sapkınlar olarak andırıyor. Klasik işte beyler. Arabası güzel bir erkek görünce çok affedersiniz ama götü kalkmasın diye arabaya bakmayan bizler Suudi Arabistan'ın zenginliğini aşırı derecede kıskanıyoruz. Başta ben ama sadece zenginliğini. Gerisini koy kaseye gitsin. Yani bu benzetmede demek istediğim genel olarak Türkiye'de de Suudilere karşı nefret aşırı derecede yüksektir. Kalp kalbe karşımış işte dostum. Sen de kimsin Behtiyar? Selman bin Abdülaziz El Suud. Ülkenin başında bulunan Kral Selman hem başbakan, hem başkomutan, hem başvezir, hem yeniçeri ağası. Yani herif canı sıkıldıkça kendisine rank vermiş. Fakat bütün bunların dışında kral kendisini iki kutsal caminin hizmetkarı olarak tanıtıp İslam halifesi yani İslam'ın komutanı olduğunu aykırıyor. Bu duruma kıçımızla gülmemiz gerekir ki dünyanın her yerinde İslam halifesinin himayesinde olup da açlıktan ölen yüz binlerce hatta milyonlarca Müslüman var. Evet, belki bu aç insanlardan biri ekran başındaki Yusuf Kayalp izleyicilerinden biri. Halife dolar 7 lirayken bana bilgisayar almıyorsa benden kulluk beklemesin dediğini duyar gibiyim senin sivri zekalı fırlama dostum. Bu durum karşısında sofrasında kuş sütü bile eksik olmayan ve torunlarının her biri altın kaplama arabalarda o bar senin bu bar benim eğleniyorken kralın kendini İslam halifesine benzetmesi karşılığında bırakın kıçımızla gülmeyi tüm vücut fonksiyonlarımızı bu saçmalığa karşı savunmasız bir şekilde bırakıyoruz. Şimdi çok önemli bir bilgi. Suudi Arabistan'ın din istismarına karşı onu tiye almamız sizi Yusuf Kayalp Medya Kuruluşu'nun İslam düşmanı bir yol izlediği düşüncesine itiyorsa sizlere harika bir tavsiyem var. Az önce çıktığınız tuvalette beyninizi unutmuşsunuz dostlarım. Videoyu durdurup onu geri alıp gelin. Çünkü video boyunca ona ihtiyacınız olacak. Ne? Bir şey unutmadığınıza emin misiniz? O zaman devam edelim. Ama sorumluluğu kabul etmiyorum. Son olarak da sen din düşmanlığı yapıyorsun diyenlere bir çift kelimem var. Siktir olup gider misin be dostum? Suud ailesinin kendi kafasından bir din uydurup keyiflerine göre hareket ettiğini anladıysanız doğru yoldasınız gençler. Nitekim Suudi Arabistan'da din demek iktidar ve halk arasındaki baskı aracı demektir. Evet doğru anladın. Burada kullanılan dinin tek hedefi halkı baskılamaktır. Suudi Arabistan şeriat yasalarının anayasa olarak kabul edildiği bir krallıktır. Fakat fetvaların çoğu mabat kaynaklıdır. Hem yürütme gücünü hem yasama gücünü kral elinde tutar. Yani kral ülkenin sahibidir. Bu tarz bir yönetimi en son 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda da gördüğümüzü de ekstra beyan etmek isterim. Kral Bakanlar Kurulu'nu kendi atar ve onların kararlarını reddetme hakkına sahiptir. Yani anlayacağınız yönetimle ilgili neredeyse bütün kararları Suud ailesi verir. Herhangi bir siyasi parti ve yasama organında bulunmamakla birlikte her yurttaş şikayetlerini direkt krala iletirler. Görüşe göre kral fazla Osmanlı dizisi izlemiş. Neyse, tuhaf bir şekilde Orta Doğu'nun huyundan mıdır suyundan mıdır bilinmez ama Suudi Arabistan kral seçimiyle ilgili reforma gitmiştir. Bu büyük ölçüde gericiliğin, cahilliğin, görgüsüzlüğün, ölümün ve şaşırtıcı bir şekilde ileri görüşlülüğün olduğu bir coğrafyada oldukça ilginç bir olaydır. Bu reforma göre kral artık halifini kendi seçemeyecektir. Bunun yerine Suud ailesi üyelerinden oluşan biat adlı özel bir konsey gizli oylama yöntemiyle yeni kralı belirleyecektir. Tabi mevcut kralın bir sonraki kralı belirleyebilmesi için ekstra özellikleri vardı. Yani demek istediğim kral olmak için gösterilen adaylardan 3'ü kral tarafından tespit edilecek. Ancak konsey yönetim için yetersiz gördüğü kralın haklarını elinden alma gücüne sahip olacaktır. Suudi ailesi onlarca hatta yüzlerce aslında binlerce erkekten oluşan büyük bir ailedir. Ülke meclisinde bulunan 150 sandalye kral tarafından atanıyor ve bu 150 koltuğun hepsi Suud ailesi mensubudur. Sadece meclis değil, bütün
Bütün üst kademe yöneticileri ve belediye başkanları kral tarafından tayin edilir. Ayrıca kolluk kuvvetleri memurları kral ve bakanlar kurulu tarafından atanmaktadır. Memurların çoğunluğu kral ile yakından akraba, geriye kalanları ise uzaktan akrabalardır. Kısacası devlet yönetiminin her yerinde Suudiler vardır. Kralın bu muazzam yetkileri ister istemez tahta yakın olan onlarca prensin gözünü kamaştırmaktadır. Bu yüzden eğer kral kocayıp bir ayağını mezara atmışsa büyük ihtimalle ülkede taht kavgaları başlamıştır. Bu tarz taht kavgalarını en son asırlar boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nda görmüşüzdür. Dostlarım, mutlak monarşinin olduğu her yerde taht kavgaları ister istemez kaçınılmaz oluyor. İşte bu taht kavgalarının sahibi bu heriftir. Birader, ne zor işmiş bu taht meselesi ya. Hem savunma bakanı olmak hem de bu işler beni çok yordu. Neyse, bir keyif molası yapalım. YouTube'da ne izlenir ki şimdi? Prens Muhammed ve siz değerli Kayalp izleyicilerime harika bir önerim var. Okan Suvari. Okan Suvari YouTube'da benim kadar olmasa da aşırı cool sesiyle harika tarih videoları üreten emektar bir dostumuzdur. Videodaki akıcılıkla izleyenleri ekran başına kilitleyen Okan Suvari kanalında Türk olmak niçin gurur vericidir? Atatürk ve Napolyon'un benzer pozları ve 2021 yılında uzaylı istilası olabilir mi tarzında mükemmel içerikleriyle hizmetinizde. Bu nimet için bana evinizi ve arabanızı vermenize gerek yok dostlarım. Sadece yapmanız gereken bu harika kanala abone olarak hem bana hem değerli meslektaşıma destek olmanız. Link açıklama kısmında. Nerede kalmıştık? Hatırladım. Arabistan'ın yönetim biçimi. Suudi Arabistan aynı zamanda bedensel ve idam cezasının uygulandığı nadir ülkelerdendir. Yani dostlarım, eğer Suudi Arabistan'da pipinizin keyfine göre hırsızlık yaparsanız gerçek hayat dostunuz olan elinize elveda deyin. Çünkü onu sizden alacaklar. Yani kesecekler. Biraz daha hafif bir suç işlediyseniz o zaman rahat olun dostlarım. Hayat dostunuza bir zarar veremeyecekler. Ama birkaç hafta kıçınızın üzerinde oturamayacaksınız. Çünkü kırbaç cezası var. Eğer Ramazan ayında oruç tutan birinin karşısında yemek yiyorsan geçmiş olsun. Kırbaçlandın. Ya da gizlice demleneyim derken işin bokunu çıkarıp kafa Jüpiter'e çıktıysa ve yakalandıysan geçmiş olsun dostum, kırbaçlandın. Bütün bunların dışında Suudi Arabistan'da ayrıca kamusal alanlarda kafa keserek infaz dahil çeşitli yöntemlerle idam cezası uygulanmaktadır. Yani bir cinayet mi işledin? İnfaz edileceksin. Uyuşturucu mu kullandın? İnfaz edileceksin. Dinden mi döndün? İnfaz edileceksin. Büyüyle mi ilgileniyorsun? İnfaz edileceksin. Suçun tecavüz mü? Hiç kaçarın yok dostum. İnfaz edileceksin. Suud ailesi mensubuysan sorun yok tabi. İnfaz biçimlerinde rejim, kurşuna dizme ve çarmıha germe gibi ölüm cezaları da mevcut. Ülke genelinde 2005 yılında 91, 2006 yılında 38, 2007 yılında 153 ve 2008 yılında 102 infaz gerçekleştirildi. Görünüşe göre bu idamlar cümle Arabistan halkına ibret olmuş. Aynı zamanda 2004 yılında Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komitesi şeriat adı altında uygulanan el kesme ve kırbaçlamalardan ötürü Suudi Arabistan'ı eleştirmiştir. Suudi heyeti ise 1400 yıl önce İslam'ın başlangıcından bu yana uygulanan yasal gelenekleri savunmuş ve hukuk sistemine yönelik girişimleri reddetmiştir. Fakat her ne kadar Suudi Arabistan hukuk konusunda İslam'ı kaynak aldığını söylese de çoğu din adamına göre bu tarz cezaların dinle alakası yoktur. Zaten her sistemde olduğu gibi bu tarz suçlarda ister istemez aklamalar olabiliyor. Ölen bir adamın aklanmasında neler değişir, işte orası Yusuf Kayaalp için muamma. Diğer yandan ülkede dini özgürlükler tanınmamaktadır. Yani Müslüman değilseniz kamuya açık bir alanda ibadet edemezsiniz. Kim bilir, belki evinizde bile edemezsiniz. Yani dikkatli olun. Bütün bunların dışında büyük bir kitle de Suudi Arabistan'ın İslam'ın kurallarını uyguladığını savunmuş ve bu infazları gerekli görmüştür. İşi buraya kadar düşününce pek bir sorun kalmıyor ortada dostlarım. Bir konu dışında, o da Suudi ailesinin bu yasaklardan muaf olması. Yani büyük ihtimalle siz bir Suudi prensesi olsaydınız, gece özel uçağınız ile Amerika'ya gidip ziyafetler çekip kafayı güzelleştirip yine aynı geceyi bir ruh esintisiyle kapatıp sabahında Suudi Arabistan'a giderek Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olduğunuzu savunurdunuz. Sonra mensubu olduğunuz din Avrupa tarafından gericilikle suçlanır ve yine mensubu olduğunuz dinin destekçileri bir anda aynı dine düşman olup her şeyi karmaşık bir hale sokabilir. Tabi eğer dini konuda takıntılı biriyseniz. Genel olarak Suudi Arabistan'ın İslam dinini baz alarak oluşturduğu bu hükümet, dünya çapındaki Müslümanların büyük bölümü tarafından reddediliyor. Yani Suudi Arabistan yönetiminin dinle alakası olmadığını savunan bu kitleler, İslamiyet'i kendi baskı aracına çeviren Suudi Arabistan'ın dini icraatlarını da pek umursamıyorlar. Peki Arabistan'ın din konusundaki tutumları İslamiyet'te bir mi diye merak ediyorsanız, Diyanet Başkanı olmayan Yusuf Kayaalp bu soruyu cevaplamayacaktır tabii ki de. Ama ona da sormayın. Suudi Amerika'nın eleştirilen kısmı sadece yönetim biçimi veya yönetici kadrosu değil tabii ki de. Bir de Suudi Arabistan'ın batı kuklası olduğu gerçeği var. Bu durumu siz de eleştiriyorsanız bu fırsatçı bir kişiliğe sahip olmadığınızı gösteriyor. Nitekim siz 21. yüzyılda hem elinizde dünyanın en değerli maddelerinden biri olan petrolü bulunduracaksınız, hem de ülkenizi mutlak monarşiyle yöneteceksiniz ha. Uyanın oğlum. Öyle bir şey mümkün bile değil. İmkansız birader, imkansız. Yani Papa tövbe eder, Müslüman olur, hatta bunlar yetmiyormuş gibi sünnet olarak üstüne 10 vakit namaz kılar ama bu dediğimiz şey olmaz. Unutun.
Abi olmaz. Olmaz oğlum, olmaz. O yüzden Amerika ile dost olun. Kafa tutar artistlik yaparsanız o zaman da dolar 7 lira olur, enflasyon yükselir ve dış ülkelerde ekonominizi kafanıza göre belirler. Ama Suudi Arabistan kralı kula kul olmaktan oldukça memnun olsa gerek. Boşuna mı altın küvete sıçıyor bu adam? Yani demek istediğim Orta Doğu coğrafyası gibi tuhaf bir yerde Amerikan yanlısı, daha doğrusu kuklası bir Suudi Arabistan, İslam Birliği'ni savunan ülkeler tarafından oldukça sert bir tepkiyle karşılanıyor. Suudi Arabistan'ın Batılılar ile dostluğu çok yeni bir olay değildir. Hatta kuruluştan günümüze kadar Batılıların himayesi altında kalmışlardır. Nitekim ülkenin ekonomisini oluşturan petrol Batılıları oldukça cezbetmiş ve birçok Batı ülkesi buradaki petrolü iliklerine kadar yudumlamıştır. Suudi Arabistan ve Amerika arasındaki ilişkiler Donald Trump döneminde oldukça ılımlıydı. Amerika Trump döneminde yenilediği ordusunun kırıntılarını milyar dolarlık anlaşmalar ile Suudi Arabistan'a kakaladı. Amerika'nın eski model silahlarına kral milyar dolarlar ödemek için oldukça heyecanlıydı. Ne alıyorduk lan biz? Fakat Donald Trump döneminde iyi giden bu ilişki Joe Biden iktidarının daha ilk haftalarında bozulmaya başladı. Joe Biden Orta Doğu ve otokrat karşıtı bir lider. Bu yüzden ilk icraatlarından biri de Suudi Arabistan'a yapılan silah anlaşmasını ve desteğini kesmek oldu. Biden Suudi Arabistan'a karşı sert bir duruşa sahip. Suudi Arabistan'ın uyguladığı politikalar ve benimsediği normlar nedeniyle uluslararası toplumun dışına itilen devlet olarak niteleyen Biden, ilerleyen dönemlerde Suudi Arabistan yönetiminin gerçek yüzünü dünyaya gösterecek şeklinde dostlarına fikirlerini belirtmiştir. Buna karşılık Orta Doğu'da pek fazla güç olmayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise Suud yönetimi kadar kirli olmadığını düşünüyor. Yani anlayacağınız Biden Suudi Arabistan yönetiminden nefret ediyor. Burada belki başkanın yardımcıları ipi eline alıp da bu yaşlı ve huysuz amcayı sakinleştirip Orta Doğu politikasını Amerika çıkarına kullanmaya devam edebilir. Tabi bunu bilemeyiz. Fakat Biden Suudi Arabistan yönetimini onaylamadığı için çoğu uzmana göre bu Amerika'nın Orta Doğu'daki konumunu kaybetmesine sebep olabilir. Bu durumlarda Suudi Arabistan ağaçta armut toplayacak mı orası muamma. Fakat Biden Amerikası ile Suudi yönetimi karşı karşıya gelince de İslam devletleri veya Orta Doğu devletleri arasında Suudilere karşı her ne kadar ihtiyaçları olmasa da maddi ve manevi destek olurlar mı, işte orası da muamma. Yani burası Yusuf Kayaalp kanalı dostlarım. Burası muamma bir kanal. Ama biz yine de bütün bu gerilimlerin sonucunda kimin kazanacağını biliyoruz.